Merhaba çocuklar. Bilge'nin Masalları kanalına hoş geldiniz. Şimdi size dünyaca ünlü Fare ve Fil masalını seslendireceğim. Birinci bölümü Türkçe seslendirip İngilizce altyazı ekleyeceğim. İkinci bölümü ise İngilizce seslendirip Türkçe altyazı ekleyeceğim. Hazırsanız haydi başlayalım o zaman. Bir zamanlar bir ormanda küçük ama çok kibirli bir fare yaşarmış. Diğer fareler kendi gölgelerinden bile korkarken bu fare tüm günü kasım kasım kasılarak geçirirmiş. Aynada kendine bakar, ne kadar harika, ne kadar cesur, ne kadar mükemmel olduğunu mırıldanır dururmuş. Ne de olsa ormanın efendisiymiş. Hatta bazen ayağını sertçe yere vurur, sonra da yere kulağını dayarmış. Neden biliyor musunuz? Yer sarsılıyor mu? Ona bakarmış da ondan. Dünyanın en güçlü ve harika hayvanı olduğuna inanan fareyi bir gün yaşlı ve bilge amcası bir kenara çekip uyarmış. "Dikkat et evlat, fil senin bu böbürlenmene fena bozuluyor." "Fil mi?" diye burun bükmüş ömründe hiç fil görmemiş olan fare. "O da kim oluyormuş? Gelsin de bu ormanın kralı kimmiş göstereyim ben ona." Yaşlı ve bilge amca fare kıs kıs gülmüş. "Çok büyüktür fil. Sanırım kendi gözlerinle görsen iyi olur." Fare, "Fili bulup ona iyi bir ders vermeliyim," demiş ve düşmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş. Çok geçmeden bir kertenkeleye rastlamış. "Hey sen," demiş. "Şu fil sen misin bakayım?" "Ben mi?" demiş kertenkele. "Ben sadece bir kertenkeleyim." "O zaman çok şanslısın ona göre," demiş fare. "Fil olsaydın sana gününü gösterirdim." Daha önce fil görmüş olan kertenkeleyi almış bir gülme. Kertenkelenin güldüğünü gören fare öfkenen ayağını yere vurmuş. Tam da o sırada gök gürlemesin mi? Bu sesi farenin çıkardığını düşünen kertenkele korkudan en yakın çalının arkasına saklanmış. Fare de göğsünü gere gere yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Bu sefer bir hamam böceğine rastlamış. "Hey sen," diye seslenmiş. "Şu fil sen misin bakayım?" "Ben mi?" demiş hamam böceği. "Ben sadece bir hamam böceğiyim." "O zaman çok şanslısın ona göre," demiş fare. "Fil olsaydın sana gününü gösterirdim." Daha önce fil görmüş olan hamam böceği omuz silkmiş. Hamam böceğinin bu hareketini gören fare çok sinirlenmiş, ters ters bakmış ona. Tam da o sırada şimşek çakmasın mı? Hamam böceği korkudan kaçmış. Fare de göğsünü daha da gere gere yürümeye başlamış. Yine az gitmiş, uz gitmiş, bir köpeğe rastlamış. "Ne kadar da üzgün görünüyor," diye düşünmüş kendi kendine. "Hah, işte fil. Tabii geleceğimi duymuş olmalı." "Hey sen fil," diye seslenmiş. "Fil mi?" Köpek çok şaşırmış. "Ben fil değilim. Sadece bir köpeğim," demiş gülümseyerek. "İyi, gül bakalım," demiş fare. "Fil olsaydın eğer gösterirdim gününü sana." Tam o sırada köpeğin sahibinin sesi duyulmuş. "Bu benim efendim," demiş köpek. "Bence bu ormanın efendisi de o." "Çabuk geri al bu söylediğini," diye bağırmış fare. "Ormanın efendisi benim dedim sana." Ama köpek çoktan koşup gitmiş bile. Fare öfkeyle yoluna devam etmiş. Birden dağ kadar büyük bir şey belirivermiş karşısında. Her biri birer ağaç gövdesi gibi 4 ayağı, 2 tane de kocaman kulağı varmış. "Hey sen!" diye seslenmiş fare. "Fil sen misin?" Fil bir ses duymuş ama nereden geldiğini anlamayıp bakmış ağaçlara, taşlara. Sonra yerde bir nokta görmüş. Fareymiş bu nokta. Doğru duyabilmek için farenin dediklerini kafasını eğmiş iyice yere.
Sen kim olduğunu zannediyorsun bakalım? Diye konuşmuş fare en kaba haliyle. Bana baksana sen, ben bu ormanın efendisiyim. Ne diyorsun buna bakalım? Fil hortumunu yanındaki su birikintisine daldırmış, sonra da aldığı suyu olduğu gibi farenin üzerine foş diye boşaltmış. Fare bu apansız gelen sel karşısında canını zor kurtarmış. Az kalsın boğuluyormuş. Kendine gelir gelmez etrafa bakınmış fakat fili görememiş. Ne fırtınaydı ama, demiş kendi kendine. Bu fil de ne kadar şanslıymış. Gökyüzü yarılıp bardaktan boşanırcasına yağmur yağmasaydı gösterirdim gününü ben ona. Böylece mutlu mutlu kendi kendine şarkı söyleyerek evinin yolunu tutmuş. Köpeğin havlamasını duymuş. Akılsız köpek diye söylenmiş. Bir de o adamın bu dünyanın efendisi olduğuna inanıyor. Beni dinlese iyi olurdu. Sonra hamam böceğine rastlamış. Alt tarafı hamam böceği. Ne anlar ki o? Diye söylenmiş. Kertenkeleyi görünce de umarım dersini almışsındır kertenkele diye böbürlenmeyi ihmal etmemiş. Bir dahaki sefer et daha dikkatli olursun artık. Eve döndüğünde amcası onu karşılamış. Gösterdin mi bakalım file bu ormanın efendisinin kim olduğunu? Diye gülerek sormuş amcası. Tam söylüyordum ki bir yağmur yağmasın mı? Öyle bir yağdı, öyle bir sel oldu ki ben bir yana, o bir yana. Tek bildiğim onun boğulduğu. Bir daha onu hiç görmedim. Boğulduğu da iyi oldu yoksa ben ona gününü gösterecektim, demiş ve kurulmuş her zamanki köşesine. Ya işte böyle. Herkes kral kendine göre. Eğer fil çıkıp da aksini iddia etmemişse, fare hala aynı hikayeyi anlatıp duruyordur belki de. The Mouse and the Elephant. Once upon a time, there was a proud mouse living in the forest. All the other mice in the forest were cowardly and even afraid of their own shadows. However, this mouse would flatter himself all day by looking in the mirror and admiring himself. He continually told himself how marvelous, courageous, and great he was. He was the master of the forest after all. Sometimes he stamped his feet and put his ear to the ground. Do you know why? To see whether the earth was trembling. He believed that he was also the most powerful animal in the world. One day his uncle said, "Be careful, son. The elephant is getting cross with your showing off." "The elephant?" said the mouse, turning up his nose. "Who is he anyway? I'll show him who the master of the forest is." But he had never seen an elephant before. "I am afraid the elephant is much bigger than you," laughed the old and wise uncle. "But you had better see him with your own eyes." "I should give him a lesson then," said the mouse, and off he went to the forest to find him. He walked on, and soon he met a lizard. "Hey, you!" he said boastfully. "Are you the elephant?" "Me?" said the lizard, surprised. "I am just a lizard." "You must feel lucky then," said the mouse. "If you had been the elephant, I would have shown you who the boss is." The lizard knew the elephant already, so he started laughing. The mouse got so angry at the lizard that he stamped his feet with rage on the ground. Just then, by chance, a clap of thunder was heard. The lizard thought it was the mouse that made the noise and hid himself behind the nearest bush. So the mouse walked proudly on, and soon he met a cockroach. "Hey, you!" he said boastfully. "Are you the elephant?" "Me?" asked the cockroach, surprised.
I am just a cockroach. You must feel lucky then, said the mouse. If you had been the elephant, I would have shown you who the boss is. The cockroach had met the elephant already, so he shrugged his shoulders ignorantly. The mouse saw him and he got so mad that he looked at the cockroach fiercely. Just then, by chance, there was a flash of lightning. The cockroach thought it was the mouse that made the flash and ran behind the nearest bush. So the mouse walked more proudly on, and soon he met a dog. He looks so sad, he thought to himself. This must be the elephant. He must have heard that I was coming. Hey, you elephant! He shouted. Elephant? Exclaimed the dog, surprised. I am not an elephant. I am just a dog, he continued laughingly. Fine, you may smile. If you had been the elephant, I would have shown you who the boss is. Just when the dog was about to give an answer, they heard a man calling. That's my boss. He is calling for me. He is the most powerful in the world. Take it back, shouted the mouse with rage. I am the master of the world. But the dog had already run to his master. This time the mouse went on and on angrily. Suddenly he saw something as big as a mountain on his way. It had 4 legs like tree trunks and 2 huge ears. Hey, you! cried the mouse. Are you the elephant? The elephant heard something, but he didn't know from where. He looked at the trees, at the stones, then he saw a dot on the ground. It was the mouse. He leaned forward to hear what he was saying. Who do you think you are? Said the mouse in a rude way. Take a good look at me. I am the master of the forest. What do you say to that? The elephant swung his trunk into the nearest puddle, pulled out some water and splash! He poured the water on the mouse. The mouse was washed away and had almost drowned. He was lucky to be alive. As soon as he came back to his sense, he looked around but he couldn't see the elephant. What a storm, he said to himself. The elephant was very lucky. I would have shown him who's who if the sky hadn't split open with rain. So he went on and on, happily singing. Then he heard the barking of the dog. Stupid dog, he said. He still believes that the man is the master of the world. He should have listened to me instead. Later he saw the cockroach again. He was just a cockroach after all. What would he know anyway? He said to himself. But then he met the lizard again. Hey, lizard! I hope you learned your lesson, boasted the mouse. You should be more careful next time. He saw his uncle waiting for him at home. So, did you show who's who to the elephant? Smiled his uncle. I was just about to show him when it suddenly began to rain. It rained so bad that there was flood and it took me here and the elephant there. All I know is that he drowned. I never saw him again. Anyway, it's a good thing that he drowned. Or I would have shown him who the boss is, he said and made himself comfortable in his corner. This is it. Anyone could be the king, you know. Unless the elephant has come and told otherwise, the mouse is still telling the same old story.